Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bu videoyu yapmama sebep olan çok özel bir soruyla karşılaştım ve mutlaka böyle güzel bir video yapılabilir diye düşündüm. Bu arada YouTube'a özel bir özellik gelmiş. Bu özellik siz ne konuşursanız, hangi dilde konuşursanız bunu başka bir dile çevirmenizi sağlayan bir özellikmiş. Bunu da deniyorum. Bu yüzden de söylediğim her kelimeyi tane tane düzgünce çevirebilsin diye bu şekilde konuşmaya çalışacağım. Ayrıca sunumumu da bir İngilizce ile destekledim. Yani globalde de herkes anlayabilsin diye. Peki bu videoyu yapmama vesile olan soru neydi? Bir öğrencim bana şu şekilde bir soru sordu. İyi günler öğretmenim. Bir şey soracağım müsaitseniz. Öğretmenim, yer çekimi var ya, yer çekimi olmasına rağmen bitkiler neden yukarıya doğru büyüyor, aşağıya gitmesi gerekmiyor ki? Yani neden bitkiler yukarıya doğru uzuyor da aşağıya doğru zorlanmıyor? Yani bir yer çekimi onu zorlaması gerekmiyor mu diye düşünüyor kendince. Bu şekilde aslında yer çekiminin kuvvetinin farkında, yer çekiminin dünyanın düzenine etkisi olabileceğinin farkında ama bunun bitkiler gibi diğer canlılarda da bir etkisinin olup olmadığını düşünen bir soru. Ben çok önemli bir soru olarak gördüm ve bu soruyu bu şekilde değerlendirerek bir video yapmayı düşündüm. Bu tarz sorular, yani çocuklardan bile çıkabilen bu tarz özel sorular aslında canlılığın varlığını sorgulayan bir soru ve bu dünyada canlıların nasıl geliştiğine dair bir düşünceye sevk eden bir soru. Aslında güzel sorular. Öncelikle şunu bilmemiz gerekiyor. Biz nasıl bir gezegende yaşıyoruz? Bu gezegenin özellikleri neler? Bu dünya nasıl var oldu? Güneş sistemimizin neresinde yer alıyoruz? Özel yıldızımız olan Güneş ismini verdiğimiz yıldızımız bize nasıl katkı sağlıyor? Ve şu anki dünyanın bu özel konumuyla oluşmuş olan bu canlılık bu tarz özel bir durumun ve özel bir konumun nasıl şekillenmesini sağlıyor? Canlıların gelişmesine nasıl katkılar sağlıyor? Bunu düşünmek gerekiyor. Böyle bir başlıkla başladım. Dünyalıyız. Öncelikle bunu bilmemiz lazım. Biz dünyalıyız. Dünyalı olmak, dünyada yaşayan varlıklar için söylenmesi gereken bir kavram. Başka bir gezegende olsaydık, Mars'ta olsaydık o zaman Marslı olurduk. Bunu özellikle söylüyorum çünkü her gezegenin bir yaşam kuralı oluyor. Neden? Çünkü onun da bir dönme ve spin atma özelliği, Güneş etrafında yani yıldızının etrafında bir dönme süreci ve dolayısıyla bir eğriliğiyle oluşan mevsimsel ve iklimsel döngüleri oluşmaya başlayacak ve onun kendine has kütlesiyle yüzeyinde barındırdığı bütün varlıkları, canlı cansız bütün varlıkları bir adaptasyona sürükleyeceği bir yer çekimi olacak. Dolayısıyla biz dünyalıyız. Öncelikle bu başlıkla başlamak istedim. Peki dünyanın varlıkları nedir? Dünyanın varlıkları. Basitçe hatırlayacak olursak bu dünyada çeşitli canlı ve cansız varlıklar gezegenimizin özel yapısına benzersiz yıldızı güneşi ile yani o benzersiz yıldız güneşi ile olan konumunun getirdiği ısı ve ışığına göre milyon yıl boyunca dünyanın gelişim süreci boyunca gelişerek yani canlı ve cansız varlıklar da dünya ile birlikte güneşin özel konumuyla birlikte gelişerek bu süreçle evrimleşiyorlar, gelişiyorlar. Yani bunu gözümüzün önünde bulundurmamız lazım. Daha sonrasında biliyorsunuz ki bize 5. sınıftan beri canlılar kaç alemden oluşur diye öğretildiğinde 4 alemde sıralıyorduk. 5. sınıfta böyleydi. Mikroskobik canlılar, bitkiler, hayvanlar, mantarlar özel bir alem olarak.
Sonrasında liseye bir geldik. Dediler ki dur şimdi o öyle değil. Sonra dediler ki mikroskobik canlılar dediğin şeyi şimdi çek. Bitkiler, hayvanlar ve mantarların da ata temel ilkesi haline getirdi dediler. Ökaryotik ve prokaryotik hücreler. Öncelikle canlılar ökaryotik ve prokaryotik canlıların gelişmesiyle başlıyorlar dediler. Prokaryotik canlılar devamlı olarak tek hücreli canlı olarak yaşamaya devam eden basit ilkel canlılardı. Algler, bakteriler vesaire bunun gibi canlılar, ama ökaryotik canlılar ise gittikçe Volvox denilen yapılarla organizmalaşmaya başlayan hareketleriyle aslında giderek evrimleşen bir süreci tetiklemişler. Sonra bir bakıyoruz ki bitkiler, hayvanlar, mantarlar gibi alemlere sebep olmuşlar. Oraya doğru evrilmişler. Ve dolayısıyla da ökaryotik ve prokaryotik canlılar diye başlatmışız artık canlıların gelişimini. Ve dünyada yaşamın da aslında bu şekilde geliştiğini ifade eden düşünceler, hipotezler, teoriler var. Bu teorilerden belli başları diyor ki aslında kendi besinini kendi üreten canlılar olması lazım ilk başta. Peki kendi besinini kendi üretemeyen canlılarla da başlamış olabilir. Peki kendi besinini kendi üreten canlılar varsa eğer ilk başta, o zaman bunlar fotosentetik miydi yoksa kemosentetik miydi? Yani ışığa bağımlı olarak mı başladı ilk kendi besinine kendi üretim safhası, yoksa ışığa bağımsız bir şekilde mi başladı? Bunu da düşünen teorilerle birlikte bir hipotez ortaya konarak başladılar. Yani acaba canlılar nasıl gelişti? Sonrası zaten geliyor. Dediler ki işte gelişme, DNA'nın gelişmesiyle işte vücut yapısının ilk aşamalarının belirginleşmesi, o ilk baştaki o Volvox denilen takımlarla birlikte işte canlıların yavaş yavaş uzuvlar oluşturması, işte ilk önce o deniz, çünkü dünyamız ilk başta komple bir su tabakasıyla çevriliydi. Kara dediğimiz o tabakası diye düşünülüyor. Sonrasında da artık o sudan çıkan evrimle giderek karaya da uyum sağlayan ve gittikçe de gelişen bir alemden bahsediliyor. Ve dolayısıyla canlılar bir şekilde artık dünyanın tek başına iç süreçleriyle değil, dış süreçleriyle birlikte en az 4 milyar 374 milyon yıl, yani var olduğu yaş itibariyle 4 milyar 374 milyon yıl boyunca var olan bu gezegenimiz bu süreçleri çeşitli dönemlerle geliştiriyor, değişiyor. Ve bu süreçler sadece iç süreçler değil, bakın. Dışarıdaki kankası olan diyelim, çevresindeki diğer gök cisimleriyle, gezegenlerle, işte kuyruklu yıldızlarıyla, işte daha önce gökyüzünde rahat rahat dolaşırken gezegenin yer çekimlerine kapılıp onların üstüne doğru düşüveren çeşitli gök taşlarıyla ve şu an sayısı giderek azalan ister istemez gök taşlarıyla bir değişim süreci gerçekleştiriyor dünyamızda. Yani tek başına değil, iç süreçleriyle tek başına değil, dış süreçleriyle de gelişmeye devam ediyor ve ister istemez dünyanın içerisinde bulunan canlılar da bu iç süreçlerle değil, dış süreçlerle birlikte gelişiyor aslında. Yani bir bütün. Dolayısıyla dünyamızın 4 milyar 374 milyon yıl boyunca bir gelişiminden bahsediyoruz ve bu gelişimi boyunca da canlıların da bu dünyada varoluş sürecinden ve evriminden bahsediyoruz. 4 milyar. Bakın, hafife almayın diye söylüyorum. Dolayısıyla günümüzdeki var olan tarihe, insanlık tarihine baktığımızda şöyle bir 8.000-9.000 Göbekli Tepe'nin de ortaya çıkmasıyla artık insanlık tarihi acaba daha mı eskiydi falan diye böyle düşüncelerin de sebep olduğu bir kademeden bahsediyoruz. Yaklaşık hadi diyelim 12.000 yıllık şu an belki izini rastlayabileceğimiz bir insanlık tarihi var diyelim. Modern insanlar için de Sümerlerden başladı diyerek zannetmiyorum da Sümerlerden yazının bulunmasıyla işte bilinçli teknolojik yapıların ve işte bir şeyleri geliştirmenin, evcilleştirmenin, işte temellerini atmanın, kültürün varlığıyla işte milattan önce 4000-5000 yıllarında başladığımız bir süreçten bahsediyoruz. Yani 7000 yıllık.
7000 yıl nere? 4 milyar yıllık bir dönem ne demek? Bir düşünün. Peki bu süreç boyunca canlıların gerçekleştirdiği ortama ayak uydurma, iç ve dış süreçlere ayak uydurmayla vücutlarımız bu dünyaya ayak uyduruyor. Bakın biz bu dünyalıyız. Bu dünyanın, bu gezegenin varlıklarıyız bu yüzden. Dolayısıyla soru şuydu. Tekrardan hatırlayacak olursak. Bu arada şöyle kendimi çekeyim. Öğretmenim, yer çekimi diye bir kuvvet var iken tüm canlılar ve özellikle bitkiler nasıl yukarıya doğru uzayabiliyor? Yer çekimi var sonuçta, değil mi? Bunu düşünüyor çocuk. Peki canlılar nasıl büyür ve gelişir? Ökaryotik canlılardan bahsetmiştik. Peki bu ökaryotik canlılar sonuçta bir grup haline gelerek ve bu grubun organizasyonunun gelişmesiyle artık kendi aralarında bir görev paylaşımını da bilinçli bir şekilde yaparak artık organizmalık bir duruma doğru gidiyorlar. Yani klasik söylemimizde hücre, sonra doku, sonra organ, sonra sistemler, sonra organizmaya doğru gidiyoruz. Evriliyoruz ve organizma dediğimiz çok hücreli canlılar oluşuyor. Peki bu çok hücreli canlılar oluşurken ve bu yer çekimi hala devam ederken aslında dünyamızın ortamına adapte olarak, suyuna, karasına, havasına adapte olarak bir organizma haline geliyorlar. Yer çekimi hala var. Kemikler gelişiyor. İşte bitkilerdeki uzama bölgeleri gelişiyor. Ucunda ve köklerinde buna göre. Ve sürekli olarak fotosentez yaptıkları için güneşe doğru yönelme arzuları gelişiyor ve bu arzular aslında hormonlarla gerçekleşiyor. İç hormonlar, kan yapılarıyla. Bitkilerde de işte kambiyumda o küçük damarcıklarıyla gerçekleşiyor onların da. Sonuçta suyun ve mineralleri taşıdıkları küçük yapılar var. Dolayısıyla bu şekilde gelişiyorlar, evrimleşiyorlar, değişiyorlar. Hala yer çekimi var. Ve dikkat edin, bu süreç sadece dünyanın yer çekimiyle değil, tekrar söylüyorum, iç ve dış süreçlerle birlikte gelişiyor. Tek başına düşünmek hata olur bence. Bilim insanları da böyle düşünüyordur. Ve bir bakıyoruz ki aslında biz dünyamızın ilk belki de dünyadan da önceki o Big Bang teorisi, bu arada hala bir teori. Big Bang teorisiyle birlikte dünyamızın var olduğu bir dönemi, şu ana kadarki bir dönemi bir takvim gibi ele alsak, biz şu an Ocak ayında değiliz. Şubat ayında değiliz. Evrimin Şubat ayında değiliz. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık'ın 14'ünde gibiyiz. Yani dakikalar içerisinde de böyle hızlı saniyeler içerisinde de bir evrimleşme süreci var ve biz canlılık olarak aslında evrenin çok 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 küçük saniyeciklerindeyiz yani. Ve düşünün, bu süreç içerisinde de dünyanın bütün o 4 milyar 300 milyon yıllık sürecine ayak uyduran bir varlıklar süreci içerisindeyiz. DNA'mıza kadar. Ve sonuçta bu yer çekimine de, havasına da, suyuna da adapte olacak şekilde gelişmişiz. Kemiklerimize kadar, kanımıza kadar her şey bu dünyamızın varlığına adapte olmuş sonuçta. Peki canlılar nasıl gelişir? Dediğimiz gibi vücudumuzun çeşitli hormonları var. Büyüme hormonları var. Mesela bizi de geliştiren hormonlarımız var. Bitkileri de geliştiren hormonlar var. Bitkilerin bu şekilde gelişmesini sağlayan büyüme hormonları oksinler, giberellinler, sitokininler ve başlıca absisik asit ve etilen olmak üzere çeşitli büyüme hormonları var. Ve bu büyüme hormonları onlara çeşitli görevler veriyor. Örneğin güneşe doğru yönelmesini sağlayan ve bu şekilde uç kısımlarında, bakın sürgünün ucu dediğimiz kısımlarında güneşe doğru uzamasını sağlayan hormonlar var. Ve bu hormonlarla hücreler o tarafa doğru toplanıyor ve o şekilde büyümesini sağlıyor. Bu şekilde büyümesini sağlıyor ve bu şekilde bitkilerimiz güneşe doğru daha rahatlıkla uzayıp gidebiliyor. Yer çekimine karşı bile olsa. Bakın, yer çekimine karşı bile olsa. Bu tarif edilebilir. Güneşe karşı pozitif eğilim, yer çekimine karşı negatif eğilim. Ama bitkinin kökleri de gelişiyor, damarlanıyor, böyle toprağın içerisine gittikçe dağılıyor falan. Bu da bir bakıyoruz, burada yer çekimin çok etkili.
Bitkilerin toprağa doğru ilerlemesini, o sıkı toprağın içerisinde rahatlıkla süzülüp ilerlemesini sağlaması için bitkinin hormonlarında, kök uçlarında salgılanan bir hormon var ve bu şekilde rahatlıkla dallanıp budaklanıyor, ama dikkat edin, burada da yer çekimi ona izin veriyor, yardımcı oluyor. Evet, yukarıya doğru uzarken belki ona yardımcı olmayabiliyor ama köklerine ilerlerken yardımcı oluyor. İşte burada da ne diyoruz? Negatif geotropizma, pozitif geotropizma bitkinin köklerine doğru ilerlemesine yardımcı oluyor demek. Yani yer çekiminin aslında bitkinin köklerinin yere doğru, merkeze doğru, dünyanın merkezine doğru ilerlemesine yardımcı oluyor demek. Dolayısıyla burada hormonlarla birlikte yer çekimi, bakın, bitkinin yere doğru ilerlemesine yardımcı oluyor. Bu ne demek oluyor aslında? Bu demek oluyor ki biz canlılar, dünyalı canlılar, bu dünyanın yer çekimine, havasına, suyuna, toprağına adapte olarak gelişmişiz ki bitkiler de bu şekilde yer çekimi onların büyümesini engellemek yerine aslında onların büyümesine yardımcı oluyor. Suya, yerin altındaki suya ulaşması için yardımcı oluyor. Ama buna rağmen uçları, yani o yaprak ve kök uçlarında, yaprak uçlarında onların giderek yukarıya doğru büyümesini sağlayan iç hormonları da yer çekimi ne kadar olursa olsun giderek büyümesini ve güneşe doğru yönelmesine devam etmesini sağlıyor. Bu şekilde büyüyoruz, gelişiyoruz. Bizim kemiklerimiz de bu şekilde aslında. Yani hayvanlar için de içimizdeki hormonlar kemiğin boyunca uzamasını ve ence genişlemesini sağlayan iki çeşit hormon salgılıyor. Ve bu hormonlarla aslında biz giderek büyürken, bebekten embriyoyken bebeğe, bebekken de giderek büyüyüp gelişirken, olgun insanlar olurken aslında bu dünyanın yer çekimine ayak uydurarak büyüyoruz. Zıplarken, hoplarken, spor yaparken, her ne yaparsak yapalım, bütün iç süreçlerimiz, organlarımız bu dünyanın yer çekimine ve bu dünyanın atmosferinin basıncına göre ayarlıyor kendini. Ve biz bir gün uzaya gittiğimiz zaman bu basınç ve yer çekimi, vücudumuzun o adapte olduğu süreç bozulunca vücudumuz strese giriyor. Aslında biz uzaya gittiğimiz zaman strese giriyor vücudumuz. O yüzden uzaya giden bilim insanlarının bazı kemik gelişimleri biraz sıkıntıya uğruyor. Mars'a gitsek ne olacak? Alın size güzel bir soru. Mars'a gidersek de bütün iç süreçlerimiz, kemiklerimiz ve iç organlarımız ve beynimiz dahil Mars'a adapte olmak zorunda kalacak. Ve biz artık dünyalı olamayacağız. Ve yıllar sonra da bu süreç, mesela diyorum, Mars'ta milyon yıl boyunca insanlar yaşamaya devam etsin. Artık o ilk giden insanlarla binlerce yıl sonra orada hala ayakta duran insanlar arasında bir fark oluşacak. Ve bu fark her bakımdan değişecek. Ve biz artık o insanlara belki de insan diyemeyeceğiz. Çünkü görüntü olarak da çok değişecekler ister istemez. Mars'a adapte olacaklar ve biz onlara artık Marslı demek zorunda kalacağız. Bu işler böyle. Bu yüzden unutmayın, sunumun da en başında söylediğim gibi bizler dünyalıyız. Dünyalı canlılarız. Bu yüzden bu gezegende bu şekilde büyüyoruz ve bu şekilde gelişiyoruz. Bir gün uzaylar arasında bir yolculuk yaparsak artık dünyalıktan da çıkacağımızı unutmamamız gerekiyor. Biz bu gezegendeyken dünyalıyız. Başka gezegende başka canlılar olacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım bir nebze olsun dünyaya ve evrene olan küçük bir bakış açısında değişiklik yapabilmişimdir sizin için. Bilime de merak salma açısından, bilim okuryazarlığı açısından da size küçük bir alev bırakmışımdır içinize. Umarım daha çok inceler ve keyifle bakarsınız. Ben Ercan Demirel. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bilimle kalın, sevgiyle kalın.